Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güveç kaplarında yapımı çok kolay tart tarifi vereceğim. İstediğiniz meyve ile hazırlayabilirsiniz. Ben çilekli ve vişneli olarak hazırlayacağım. Tarifin detaylarını, yapım aşamalarını ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Meyveli bölümü hazırlayalım. Ben evdeki meyveleri değerlendirdim. Yani çileği değerlendirdim aslında. Buzlukta da biraz dondurulmuş vişne vardı. İkisi toplamda doğranmış haliyle 3 su bardağı meyve oluyor. Tavaya meyveleri ve yarım su bardağı şekeri aldım. Yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyorum. Tek başına çilek, tek başına vişne veya başta da belirttiğim gibi istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Kayısı olur, şeftali olur. Başka ne olur? Portakal, kayısı dedim, değil mi? Şimdiki aklıma bunlar geliyor. Fikir olması açısından bu meyveleri kullanabilirsiniz. Fazla pişire pişire meyveleri ezmiyoruz. Bu kadar pişmesi yeterli. Biraz sulandı gördüğünüz gibi. Şimdi bir yemek kaşığı nişastayı yaklaşık yarım çay bardağı kadar soğuk su ile açtım. Yani incelttim. Tavaya ilave ederek karıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 1 su bardağı pudra şekerini, 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alıyorum. Tercih ediyorsanız yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bir tam yumurtayı, bir paket vanilyayı da ekleyerek elimle biraz karıştırıyorum. Son olarak kontrollü bir şekilde 2 su bardağı unu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bunu bütün videolarda söylüyorum. Lütfen siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. 2 su bardağı unu kullandınız. Hala hamur cıvık diyelim. Biraz daha una ihtiyacınız vardır. Çok az un kullanarak hamuru doğru kıvama getirebilirsiniz. Eli yapışmayan, dağılmayan bir hamur elde edeceğiz. Yoğurduğum hamuru şimdi 2 parçaya ayıracağım. Bir tanesi biraz daha küçük olacak. Yani nasıl desem, bir portakal büyüklüğünde. Şöyle yuvarladığım zaman da görebilirsiniz. Bunu üzerinde kullanacağım. Diğer büyük olan parçayı da tabanda kullanacağım. Küçük olan parçayı şimdilik derin dondurucuya kaldırıyorum. 6 tane güveç kasesi kullanacağım. İsterseniz yuvarlak borcamda veya kare borcamda da bütün şekilde hazırlayabilirsiniz bu tartı. Kaseleri yumuşamış tereyağı ile yağlıyorum. Margarin ile de yağlayabilirsiniz. Mutlaka katı yağ kullanın. Biraz da un serpiyorum. Katı yağ ile yağlayınca ve un serpince kolayca kalıptan çıkacak. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız sevinirim. Tarifle ilgili veya kanalımla ilgili görüş ve önerilerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi hamuru 6 parçaya ayırarak kaselere alıyorum ve elimle bastırarak kaselerin tabanına ve kenarlarına gelecek şekilde hamuru yayıyorum. Beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsunuz, izliyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizler yazdıkça görüyorum. Benim nerede yaşadığımı bilmeyenler, merak edenler için Eskişehirliyim. Şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, kenarlarında biraz yükselti olacak şekilde hamurları kaselere yerleştirdim. Şimdi çatal ile şöyle delikler açıyorum. Meyveli karışımı kaselere aktarıyorum.
Diğer hamuru da dondurucudan çıkarttım. Şimdi rendeliyorum. Dilerseniz elinizle de ufalayabilirsiniz. Buracığım şu kamerayı bir kapatır mısın? Meyveli olan bölümün üzerine rendelediğim hamuru yerleştiriyorum. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Şimdi kaseleri bir tepsiye yerleştiriyorum. Normal sığabileceği bir fırın tepsisi olur. Isınmış fırına gönderiyorum ve yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Hafifçe üzeri pembeleştikten sonra, yani kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Meyveli bölüm pişerken yukarı doğru çıkıp, yani kabarıp kenarlarına biraz yapıştığı için bıçakla önce üst taraflarını ayırıyorum. Ve tabanını katı yağ ile yağlayıp un serptiğim için kolayca kalıptan çıkartıyorum. Tart değil de sanki içinde bir şey pişmiş bir kase gibi duruyor. Bunu yaparak etrafınızdakileri şaşırtabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldular. Bu tek porsiyon için fazla olabilir. Ortadan bölerek veya dörde bölerek, üçe bölerek de servis edebilirsiniz. Yapımı gördüğünüz gibi hem kolay hem de tahmin edeceğiniz üzere çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Yaparsanız, tadarsanız da görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu güzel tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarınızda da paylaşabilirsiniz. Böylece tarifin daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlamış olursunuz. Kıyır kıyır dediğimiz tabirle, birçok kişinin de bilmediği bir tabirle ağızda dağılan bir dokusu var. Böyle küçük kaselerde değil de borcamda yapacaksanız, örneğin yuvarlak borcamda büyük olan hamuru tabanına aynı şekilde yerleştireceksiniz tamamını. Meyveli olan bölümü döküp üzerine de dondurucuya kaldırdığımız hamuru rendeleyeceksiniz ve o şekilde pişireceksiniz. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.